Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini vereceğim. Eğer bu çantalarımın tariflerinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Ben de devam edebileyim bu çanta tariflerini size anlatmaya. Evet, çantamızın ölçülerini videonun sonunda da içinde de verdim. Ben bu şekilde deri kapak tercih ettim. Siz isterseniz çıt çıt ya da düğme ya da kendiniz örebilirsiniz kapağı. Askısını da kendim ördüm. Ama siz isterseniz hazır askı da kullanabilirsiniz. Ya da daha uzun, daha kısa örebilirsiniz. Evet, bu şekilde çantamız gayet güzel, derin, kullanışlı bir çanta oldu. Evet, bu şekilde. 3 parçadan oluşuyor çantamız. Bir buradaki motifimiz var. Hepsini anlattım zaten çantanın videosunun içinde. Bir bu motifimi örüyoruz. 2 tane altıgen. Bir de en altta kare bir motif örüyoruz. Ve daha sonra üçünü birleştirince bu çantamız ortaya çıkıyor. Çok güzel, çok kolay yapımı. Tığla birleştirdim aralarını. Siz isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Evet, 3.50 milim tığ kullandım ve K tiple ördüm. 120 gram K tip gitti çantamıza. Evet, örmeye başlayalım çantamızı. Evet, çantamızın bir parçasını örmüştüm. Şimdi bu parçayı öreceğiz. Bir tane daha aynı büyüklükte bir parça daha öreceğiz. Ben size ölçüsünü vereyim. Bu şekilde köşelerinden ölçtüğümüz zaman eni 26 santim. Şu şekilde düz yerlerinden ölçtüğümüz zaman 23 santim. Evet, biz düz yerlerini kullanacağız. Bu şekilde kıvıracağız. Çantamızı bu şekilde ekleyeceğiz diğer parçaya. Şimdi bu parçayı nasıl ördüğümü anlatayım size. Evet, 3.50 milim tığla örüyorum. Ve K tip kullanıyorum çantamız için. Ve bu şekilde döndürerek halkamızı oluşturalım ve elimizle tutalım burayı. Şimdi buradan tığımızı içinden geçirip bir ilmek çıkarıp bir zincir çekelim. Ve şimdi bir zincir daha çekelim. Tığımızın üstüne dolayalım ve halkamızın içine bu şekilde batarak ilmeğimizi çıkaralım. İkisini bir seferde çıkaralım. Diğer ikisi tığımızda kalsın. Tekrar dolayalım. Ve tekrar halkamızın içinden tığımızı takalım. İkisini bir seferde çıkaralım. Ve tığımızdaki 3 ilmeğin üçünü beraber örelim. Ve burada 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3. Ya burada ikili trabzan yaptık ama ilk seferlerini ördük. Üçüncü seferlerini hepsini bir ördük. Şimdi tekrar göstereyim. 1 2 3 zincirimizi çektik. Tığımıza doladık. Yine aynı halkanın içine bu şekilde batırıyoruz tığımızı ve bir ilmek çıkarıyoruz. İkisini beraber örüyoruz. Diğer ikisi tığımızda kalıyor. Tekrar doluyoruz. Tekrar aynı halkanın içinden tığımızı geçirip ipimizi alalım. Ve ikisini çıkaralım. Üçünü bekletelim bu sefer. Tekrar doluyoruz. Yine halkanın içinden bir ilmek çıkarıp ikisini örüyoruz. Ve tığımızdaki 4 tanenin hepsini bir örüyoruz. Şimdi bu ilk başta zincir olduğu için farklı göründü. 1 2 3 tane, 1 2 3 tane trabzandan oluşan bir kere de çıkarılan model uygulayacağız. 1 2 3. Evet, 3 tane zincirimizi çektik. Yine aynı halkanın içinden ilmeğimizi çıkardık. İkisini bir ördük. Diğer ikisi tığımızda kaldı. Tekrar doladık. Yine halkanın içinden tekrar çıkarıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tığımıza doluyoruz. Tekrar aynı halkanın içinden ikisini bir örüyoruz. Tığımızdaki 4 ilmeğin hepsini bir örüyoruz. 1 2 3 tane de zincir çekiyoruz. Bu şekilde bu modelimizi halkamızın içine 6 tane olana kadar dolduracağız. 1 2 3 tanesini ördük. 1 2 3 tane daha öreceğiz.
Evet, örüp gelelim. Evet, 6 tane modelimizi uyguladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu ipimizi sıkıştıralım. Ama kağıt ipimizi çok çekelemeyelim. Kopabilir. Bu kadar yeterli. Bunu daha sonra içinde kaybedelim. Şimdi 3 tane zincirimizi çektik. Ve bu ilk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine batarak bu ipimizi buraya kaydırmayla sabitleyelim. Ve kağıt ipi bu şekilde elimizle sıra bitişlerinde düzenleyelim. Şimdi boşluğun içine de bir kaydırma yapıyoruz. Ve bir tane zincirimizi çekelim. Evet, şimdi arttırma yaptığımız sıraya geçiyoruz. Evet, burada bir zincirimizi çektikten sonra ipimizi bu şekilde genişletelim ve tığımıza dolayalım. Ve buradaki zincir boşluğuna bu şekilde batıp bir tane ilmek çıkarıyoruz. Uzun üçlü fıstık yapacağız. 1 2 3. Evet, üçlü fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz bunu. 3 tane zincir çekelim. 1 2 3. Evet, şimdi tekrar aynı zincir boşluğuna bu şekilde batıralım. Yine üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2, bollaştırıyoruz ilmeğimizi. 3, hepsinin boyu eşit olacak. Ve şu şekilde bir toplayalım. Daha sonra ikisini beraber örelim. Şimdi üstüne dolayalım. Ve bu önümüzdeki fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza dolayalım. Ve buradaki zincir boşluğuna yine üçlü fıstık yapacağız. 1 2 3. Bunun hepsini bir çıkarıyoruz. Ve burada 1 2 3 tane zincir çektik. Eğer kasma yaparsa sizin ördüğünüz model, burada bu fıstığı kapattıktan sonra 3 tane zincir çekin. Şimdi tekrar aynı boşluğa 1 2 3. Üçlü fıstık yaptık. Fıstığı ördüğümüzün üçünü topladık. Bu tığımızdakiyle beraber bunu bu şekilde ördük. Yani siz öbür türlü de örebilirsiniz. Yine fıstığımızın tepesine bir tane buraya ikili trabzan yapıyoruz. 1 2. 2 seferde çıkarılan bir trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar doluyoruz ve yine bunun içine 2 tane üçlü fıstık yapacağız. 1 2 3. Evet, hepsini bir seferde çıkardık. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Ve aynı boşluğa bir üçlü fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3. Ve üçünü bir çıkardık. Tığımızdakiyle beraber sonuncuyu ayrı ördük. Ve bu fıstığımızın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde arttırmış olacağız bu sırayı. Evet, sıranın sonuna kadar bu modelimizi uygulayıp gelelim. Bu ipimizi de kaybedelim burada içinde. Sıkıştırıp çok çekmeyin, kopabilir kağıt ip. Evet, sıramızı dolaşıp gelelim. Evet, sıramızı yapıp geldik. En sonda 2 tane fıstığımızı yaptık buraya. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz fıstığın tepesine de şimdi burada bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Yine kaydırma yaptığımız yere yaptık. Ve şimdi bu fıstığın tepesine batarak yine bir kaydırmamızı yapalım. Ve buradaki boşluğun içine de batarak bir kaydırma daha yapalım. Ve bir zincirimizi çekelim. Evet, bu şekilde oldu bu sıramız. Şimdi bir üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincirimizi çektik. Şu şekilde biraz bollaştırdık ipimizi. Tığımıza doladık ve yine üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2
3. 3 seferde çıkarılan fıstığımızı kapattık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Eğer sizin modeliniz kasma yaparsa bu aralarda 3 tane zincir çekin. Şimdi aynı boşluğa yine 1, 2, 3 seferde çıkarılan fıstığımızın ilk üçünü çektik. Tığımızda bir tane bıraktık. Onun ikisini beraber ördük. Şimdi burada önümüzdeki fıstığın tepesine buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve altta bu arada yapmış olduğumuz ikili trabzanın üstüne de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve burada önümüze gelen bu boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Fıstığımızın tepesi sayılıyor o boşluk. 1, 2, 3 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımıza dolayalım ve bu boşluğun içine bu şekilde üçlü fıstığımızı yapalım. 1, 2, 3. Hepsini bir seferde örelim. Yine 3 zincir. 1, 2, 3. Bu köşeler sivri görünsün diye hep burada fıstıkların arasında 3 tane zincirimizi yapacağız. Ve yine aynı boşluğa 1, 2, üçlü fıstığımızı yapalım. Bir kez kapatalım. Bir kez de ikisini beraber örelim. Şimdi tığımıza dolayalım. Yine önümüzdeki fıstığın tepesine bu şekilde batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane. Ve bu araya yapmış olduğumuz ikili trabzanın tepesine gelen ilmeklerimize de bu şekilde bir ikili trabzan yapıyoruz. Önümüze gelen buradaki boşluğumuza da yine ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde. Bu aralarda direkt batarak fıstıklarımızı yapıyorduk zaten. Evet, hepsini bir çıkarıyorduk. Burada 3 tane zincir çekeceğiz. Ve yine aynı yere üçlü fıstık yapacağız. Evet, siz de kontrol edin. Eğer kasma yaparsa modeliniz, buralarda 3 tane zincir çekin siz fıstıkların arasında. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Şimdi buraya yine üçlü fıstık yapacağız. Sonra 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Yine üçerli 2 tane fıstık yapacağız. Arada 3 zincirle. Evet, bu şekilde örüp gelelim bu sıramızı da. Evet, sıramızı dolaşıp geldik. Burada 1-2 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bu önümüzdeki fıstığın tepesine de bir tane ikili trabzanımızı yapalım. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımız oldu bu arada da. Şimdi yine burada fıstığımızın tepesine birleştiriyoruz sıramızı. Bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Ve bu boşluğun içine de yine kaydırmamızı yapalım ve bir zincirimizi çekelim. Evet, bu sıramızda yine bu şekilde bol artıp üçlü fıstığımızı yapıyoruz aynı şekilde. Biraz çok oldu. 1, 2, 3. Şimdi üçünü bir ördük. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik ve yine aynı boşluğun içine 3 tane fıstığımızı yapalım. 1, 2, 3. Evet, üçünü bir ördük. Tığımızda birini bıraktık ve onların ikisini beraber ördük. Evet, şimdi burada arttırmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki fıstığın tepesine bu şekilde bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 3 tane ikili trabzan vardı. Bunların tepesine de birer tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ve burada önümüze gelen buradaki fıstığın yanındaki ilmeğimizden de bir ikili trabzanımızı yapalım. Evet, bakıyoruz şimdi.
Burada bir tane ikili trabzanımız vardı. En altta yapmış olduğumuz yerde. Bir sıraya çıktığımızda 1, 2, 3 tane yaparak 1'i 3'e çıkardık. İki kenarından arttırdık. Bu sıramızda da altta 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzanın bir yanına bir sonuna birer tane ikili trabzan yapıyoruz ve 1, 2, 3, 4, 5'e çıkarıyoruz trabzan sıramızı. Genişletiyoruz yani modeli. Burada yine üstüne doluyoruz ve bu fıstıkların olduğu boşluğa 1, 2, 3 fıstık yapacağız yine üçerli. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Yani dediğim gibi sizin eğer örgünüz burada kasma yapıyorsa, birleşmeye başlıyorsa üst taraf, ortası çukurlaşıyorsa bu aradaki zincir sayımızı arttıralım birer tane. Çok arttırmayın. Şimdi ben bu alttakiyle beraber 1, 2, 3 tane çekiyorum. Siz 4 tane çekin buraya. O zaman o çukurlaşma olmaz. Evet. Yine fıstığımızı yapalım. 1, 2, 3. Üçlü fıstığımızı yine bir tanesini tığda bıraktık ve onu ayrı ördük. Tığımıza dolayalım. Yine bu fıstığımızın tepesine bir ikili trabzan. Altta yapmış olduğumuz 3 tane ikili trabzanın üstüne birer tane ikili trabzan. Evet, trabzanları arttırıyoruz burada. Ve bu önümüzdeki trabzanlar bittikten sonra önümüze gelen fıstığın yanındaki yere bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane arttırdık yine bu arada trabzanlarımızı. Ve burada aynı şey, değişen bir şey yok. Yine üçlü fıstıklarımız devam ediyor. 2, 3 ve bu şekilde çıkaralım. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Ve tekrar 1, 2, üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Ve ikisini ayrı ördük. Ve tekrar buradaki arttırma trabzanlarımızı yapacağız şimdi. Evet, bu şekilde modelimiz. Yine bu sıramızı da bu şekilde örelim buraya kadar ve burada görüşelim. Evet, bir sıra boyunca modelimizi uygulayıp geldim. Burada 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan yaptım. Ve burada fıstığımızın tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada da 5 tane ikili trabzanımız oldu. Sıramız bitmiş oldu bununla beraber. Yine burada aynı şekilde bu fıstığımızın tepesinden bir kaydırmayla birleştirelim. Ve buradaki boşluğa yine bir kaydırma yapıp bir zincir çekelim. Burada da aynı alttaki sıralar gibi yine fıstık yapıyoruz. İpimizi genişletelim. 1, 2, üçlü fıstık yapıyoruz. Hepsini bir örüyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı boşluğa 1, 2, 3, üçlü fıstık yapıp tığımızda bir ilmek bırakıyoruz. Hepsini bir ördük ve diğer ikisini ayrı ördük. Burada arttırmamıza devam ediyoruz yine. Bu önümüzdeki fıstığın tepesinden bir tane ikili trabzan yapalım. Ve burada altta örmüş olduğumuz 5 tane ikili trabzanın üstüne yine birer tane ikili trabzan yapalım. Şimdi bu sıradan sonra arttırmıyorum ben. Aynı şekilde istediğiniz boya gelene kadar arttırma işlemine devam edin. Çantanın boyutunu daha büyük isterseniz benim ördüğüm sayılardan daha büyük yapın. Şimdi ben diğerinde göstereceğim kaç sıra arttırmışım. Siz isterseniz daha çok arttırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu fıstığımızın üstüne de yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Ve iki kenarından arttırmış olduk bu sırada da. Yine tığımıza doluyoruz ve buradaki boşluğa 1, 2, üçlü
fıstığımızı yapıyoruz yine. Kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Ve aynı boşluğa tekrar üçlü fıstığımızı yapalım. 1, 2, 3. Evet, üçünü bir kapattık. Tığımızda birini bıraktık. İkisini bir kapattık. Evet, bu sıramızda bu şekilde. Artma işlemi bu şekilde devam edecek. İstediğiniz boya gelene kadar. Eğer siz telefon çantası gibi küçük bir çanta örmek isterseniz daha küçük bırakın boyutunu. Yani bu kadar yeterli olur. Bu arttırma sırasından sonra arttırmasanız da olur. Telefon çantasına yeterli. Ama benimkisi biraz daha büyük bir çanta olacağı için ben bu kadar ördüm. Daha küçük bir çanta isterseniz bu kadar da yeterli olur. Telefon çantasına. Ya da daha büyük isterseniz siz daha çok arttırın. Ben en son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzan örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 13 trabzan olana kadar arttırmışım ben. Şimdi biz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane arttırdığımız sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu sıradayız biz. Eğer küçük telefon çantası isterseniz bu sırayı ördükten sonra bitirin. Ya da daha büyük bir çanta isterseniz her sırada ikişer tane arttırarak devam edin. Burayı genişletin. İstediğiniz boya ulaşana kadar. Ben bu şekilde bıraktığımda benim çantamın eni şöyle ölçtüğüm zaman 11, 11, 22 santim olacak. Şu kadar olacak. Benim için yeterli bu boyut. Ama siz isterseniz daha çok büyütebilirsiniz. Evet, bu şekilde örüp gelelim. Burada 7 tane trabzan oldu. 13 trabzana ulaşana kadar ben örüp geleceğim. Yani burayla eşitleyeceğim. Bunun boyutunu da. Daha sonra küçük bir parça daha öreceğiz çantamız için. Onun örülüşünü de anlatacağım. Evet, şimdi bu modelimizi örelim. Bu boyuta ulaşana kadar gelelim. Aynı şekilde örüp geliyoruz. Evet, motifimizi istediğimiz boya ulaşana kadar örüp geldim. Şimdi bir sıra sık iğne gideceğim kenarına. Ön yüzü olmasına dikkat edelim modelimizin. Bu şekilde herhangi bir zincir boşluğundan, hangisi olduğu fark etmez, birisinden ipimizi geçiriyoruz. Ve buraya sabitliyoruz. Sonra bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu ipimizi de, fazlalık ipimizi içinde yürütelim sık iğnelerimizin. Bu şekilde bu zincir boşluklarına 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi hem fıstığın üstüne hem bu trabzanların üstüne birer tane sık iğne yapalım. Bu şekilde hepsine birer tane sık iğne yapacağız. Hepsine birer tane yapalım. Şimdi hepsini anlatmayayım ben size. Zaman kaybı olmasın. Bunu içinden yürüteceğiz. Bu ipimizi kaybedeceğiz. Evet, bu şekilde bu zincir boşluklarına 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bunlara birer tane, hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Buraya sık iğne yaptıktan sonra buna yapmayacağız. Buraya geçeceğiz. Buradan buraya geçeceğiz. Buna yapmıyoruz. Evet, hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Ve bu zincir boşluğumuza da 3 tane yine sık iğnemizi yapalım buraya. Ve tekrar buradan başlayarak hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım buraya kadar. Burada görüşelim. Evet, bir sıra boyunca sık iğne yapıp geldik. Şimdi burada ipimizi keselim. Ve bu ipimizi ilmeğimizden çıkaralım. Ve buna batmıyorduk her dönüşte. Bu boş kalacak. Şimdi burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin altından tığımızı geçiriyoruz bu şekilde.
Ve bu çıkarmış olduğumuz ipimizi arka tarafa doğru çekiyoruz. Ve şimdi modelimizin tersini çevirip bu alttaki ilmekle beraber tığımıza takıp bu ilmekleri sık iğnemizin ortasından çıkardığımız yerden, aynı yerden bu şekilde arkaya doğru çekelim ilmeğimizi, ipimizi. Ve bu şekilde devamıymış gibi görünüyor sık iğnelerin. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Bu ipimizi burada düğümleyelim. Daha sonra kaybedelim. Evet, düğümlüyoruz. Ve bu ucumuzu bu fıstıkların aralarından kaybediyoruz. Evet, bu şekilde motifimizin örülüşü. Şimdi küçük motifi nasıl ördüm onu anlatayım. Evet, şimdi bu iki parçamızı ördük, bitirdik. Ve bu şekilde katlayacağız. Çantamızı birleştirirken. Şimdi bu ikisini bu şekilde birleştireceğiz. Altını alta, üstünü üste. Ve bu araya da kare bir parça öreceğiz. Onu da bunlara birleştireceğiz. Şimdi o kare parçanın örülüşünü anlatacağım. Aynı modelin küçülmüş biraz daha. Yani burada 6 tane başlamıştık. Onda 4 tane başlayacağız. Evet, kare motifimizi örmeye başlayalım. Yine bu şekilde bir sihirli halka oluşturuyoruz ve tığımızı buradan geçirip sabitliyoruz buraya ipimizi bir zincirle. Daha sonra iki tane daha zincir çekelim. Tığımıza dolayalım. Yine buradaki sihirli halkamızın içinden bu şekilde geçirip ikisini bir seferde örelim. Diğer ikisini tığımızda bekletelim. Tekrar dolayalım. Yine sihirli halkanın içinden ikisini bir örelim. Ve bu üçünü zincirinkiyle beraber üçünü bir seferde örelim. Şimdi burada 4 tane zincir yapacağız. 1, 2, 3, 4. Diğerinde 3 tane zincir yeterli olmuştu. Ama burada çok fazla çukurlaştığı için 4 tane yapacağız. Şimdi yine sihirli halkanın içine bu şekilde girip ikisini bir örelim. İkisini bekletelim. Dolayalım. Yine ikisini bir örelim. Üçünü bekletelim. Dolayalım. Yine ikisini bir örelim ve dördünü bekletelim. Ve hepsini bir seferde örelim. Yine 4 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 tane daha bu şekilde yapalım. Gelelim. Evet, 4 tane örüp geldik modelimizi. 1, 2, 3, 4. Aralarda 4'er tane zincir çektik. Burada da 4 tane zincir çektim. Ve sihirli halkamızın ipini sıkıştıralım iyice. Ama katiple örüyorsanız çok çekelemeyin, yırtılabilir. Evet, sıkıştığında yeterli olur. Şimdi 4 tane çekmiş olduğumuz zincirimizi bu ilk baştaki yapmış olduğumuz modelin tepesinden bir kaydırmayla sıramızı birleştiriyoruz. Ve şimdi üst sıraya çıkalım. Buradaki zincir boşluğumuza da girip bir kaydırma da oraya yapalım. Bir zincirle sabitleyelim. Şimdi zincirimizi bu şekilde biraz genişletelim. Üstüne dolayalım. Ve buradaki boşluğun içine batarak fıstık yapacağız buraya üçlü. 1, 2, 3 tane fıstık yapıyoruz ve kapatıyoruz bunu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim burada. Daha sonra tekrar aynı boşluğa bu şekilde batarak yine 1, 2, üçlü bir fıstık daha yaptık. Bunun da üçünü bir örüp diğer ikisini ayrı örüyorduk modelde. Bunda da aynı yapalım. Evet, üstüne dolayalım ve buradaki modelimizin tepesine buraya batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1, yine aynı yere batıyoruz. 2, yine aynı yere batıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptık bu araya. Diğerinde bir tane yapmıştık ama bunda çok fazla çukurlaştığı için 3 tane yapıyoruz. Üstüne dolayalım. Yine bu zincir boşluğuna batalım. 1, 2, 3. Üçlü fıstık yapıyoruz buraya. Hepsini bir seferde çıkaralım. 1, 2, 3,
4 tane zincirimizi çekelim. Yine aynı boşluğa bir üçlü fıstık daha yapalım. 1, 2, 3. Evet, bunun ilk baştakilerini bir seferde çekiyoruz. Tığda bırakıyoruz bir tanesini ve diğer ikisini bir örüyoruz. Tekrar dolayalım ve buradaki modelimizin üstüne buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, aynı yere 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bu şekilde çok fazla kasmayacak modelimiz. Evet, bu şekilde 2 tane üçerli fıstık yapıyoruz. Aralarına 4 tane zincir çekerek ve buradaki modelimizin üstüne aynı yere 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve tekrar köşelerde aynı fıstıkları oluşturacağız. Bunda 4 tane köşemiz olacak. Modelimizde 6 taneydi. Evet, bu şekilde ilerleyelim. Buraya yine köşemizi oluşturalım. Fıstıklarımızı yapalım. Bu modelimizin üstüne 3 tane ikili trabzanımızı yapalım yine. Bu şekilde sıramızın başına kadar örüp gelelim. Evet, modelimizi yapıp geldim ben. Şimdi burada en son köşeyi oluşturduktan sonra önümüzde bir tane modelin tepesi kaldı. Burada da yine kaydırma yaptığımız yerden bu şekilde 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. Bu araya da 1, 2, 3. Evet, 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Yine burada ilk başta yapmış olduğumuz fıstığın tepesine bir kaydırmayla sıramızı birleştirelim. Ve buradaki zincir boşluğuna da bir kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Evet, bu sıramız bu şekilde görünüyor. Aralarda 3'er tane ikili trabzan, köşelerde 2'şer tane fıstık. Evet, ipimizi biraz bollaştıralım. Üst sıraya çıkıyoruz. Tığımıza doladık. Ve buradaki zincir boşluğuna yine 1, 2, 3. Üçlü bir fıstık yapıp kapatıyoruz. 1, 2, 3. 4 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa yine 1, 2, 3. 3 tane üçlü fıstık yaptık. Yine tığımızda birini beklettik. İkisini ayrı ördük. Şimdi tığımıza dolayalım ve önümüzdeki fıstığın tepesine bir tane ikili trabzan yapalım. 1, 2 ve altta 3 tane yapmış olduğumuz ikili trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan yapalım. Genişletiyoruz yani trabzan arasını modelimizi. Evet, 3 trabzandan sonra da bir tane önümüze gelen ilmeğe ikili trabzan yapalım. Şimdi bu araya 5 tane ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Altta 3 taneydi. Burada 5 tane. Bir sonraki sırada 7 tane olacak. Bir başına bir sonuna yapacağız. Şimdi yine tığımıza dolayalım ve bu boşluğumuzun içine 1, 2, üçlü fıstığımızı yapıyoruz. 3. Hepsini bir seferde örelim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Yine aynı boşluğun içine 1, 2, 3 tane fıstığımızı yaptık. 3 tane yapmış olduğumuz fıstığı kapattık. Tığımızdaki zincirin ilmeğini ikisini bir ayrı ördük bunları. Tekrar dolayalım. Önümüzdeki fıstığın tepesine bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada alttaki 3 tane trabzanın tepesine birer tane ikili trabzan yapalım. Ve trabzanlardan sonraki ilmeğe de bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve şimdi buradaki boşluğa yine 1, 2, üçlü fıstıklarımızı yapacağız. 4 zincirimizi çekeceğiz. 3, 4. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet, aynı köşelerde ikili fıstık yapıyoruz. Yine aralarda 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada yine bir fıstık daha yapacağız. 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2 fıstık yapacağız.
5 tane ikili trabzan yapıp buraya birleştireceğiz. Üst sıraları anlatmayayım. Aynı diğer modeldeki gibi birleştirme yerleri. Bu şekilde örüp geleceğiz. Her sırada bu trabzan sayımız artmış olacak. İki kenardan ikişer tane. Buradaki trabzan sayılarımız bu çantamızın örmüş olduğumuz altıgen modelinin bu kenar sayıları aynı sayıya ulaşana kadar büyüteceğiz. Bu kare olan motifimizi de. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane ikili trabzan yapmışım en son. Burada da 13 tane ikili trabzan olana kadar öreceğim. Aynı şekilde genişleteceğim ölçüsünü. Başka değişik hiçbir işlem yok. Şimdi bunu bu şekilde örüp gelelim istediğimiz boya ulaşana kadar. Evet, ördüğümüzü de görüşelim. Bu ipimizi de içinden yürüterek kaybedelim. Örüp gelelim. Evet, bu şekilde 13 tane trabzan olana kadar bu aralardaki genişlik ördük. Yine aynı şekilde bu köşemize birleştirdik kaydırmayla ve bir zincirimizi çektik. Şimdi buradaki boşluğa 3 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer altıgen motifimizde yaptığımız gibi. Aynı şekilde bir sıra sık iğne öreceğiz kenarına. Bu zincir boşluğuna 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi fıstığın üstüne bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve buradaki 13 tane trabzanımızın üstüne hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, altıgen modelimizde olduğu gibi aynı şekilde bir sıra sık iğne öreceğiz. Evet, bu şekilde bir sıra boyunca sık iğnemizi örelim. Burada trabzanların hepsinin tepesine birer tane sık iğne örüyoruz. Ve buradaki boşluğa bir tane sık iğne. Aynı trabzan yaptığımız yere yani. Daha sonra bunun içine 3 tane sık iğne, 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz ve hepsine geri kalan fıstığın üstü de dahil birer tane sık iğne yapıyoruz buraya kadar. Ve motiflerimiz bitmiş oluyor. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Evet, parçalarımızı ördük. Kare parçamızı ve altıgen parçalarımızı ördük. 3 tane parçamız oldu. Şimdi bunları nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Öncelikle motiflerimizin ters yüzünden yapacağız. Ön yüzünü içeride bırakalım. Bu şekilde ters yüzlerini çevirelim. Bu şekilde kağıt ipimiz şekil aldığı için bastırarak şekil verebiliriz. Evet, burada da motifimizin yine ön yüzü içinde kalacak. Ters yüzü üste gelecek şekilde yine ayarlıyoruz. Burayı da bu şekilde bastırıyoruz. Ve bu kare motifimizin de yine ön yüzü içeride kalacak. Ters yüzü dışarıda kalacak. Birleştirme işlemini tersinden yapacağız. Daha sonra ön yüzünü çevireceğiz. Evet, bu şekilde birleştireceğiz çantamızı. Burası tabanı, burası ağız kısmı. Ve şimdi nasıl birleştirdiğimi ben size anlatayım. Öncelikle bu parçamızı ayıralım. Ve bu parçamıza birleştirelim. Burasını ve böyle dönüp buraya kadar bu alt parçamızı birleştirelim önce. Yine çantamızın ters tarafları, motiflerimizin ters yüzlerini bu şekilde koyalım önümüze. Şu parçamız şurada dursun. Evet. Şimdi bu ipimizi ekliyoruz. Burada 3 tane sık iğne yapmıştık bu köşede. 3 tane yaptığımız sık iğnenin bu ortasındakinin tek kanadına batalım. Yani bu şekilde iki kanadına birden değil, sadece dıştaki bize bakan kanadına, üstteki kanadına batalım. İpimizi buraya ekleyelim ve sabitleyelim. Ve bu kare motifimizin de bu şekilde yine aynı köşesinden ortasına denk gelen 1, 2, 3 tane sık iğnemiz vardı. Bunun ortasına denk gelen sık iğnenin yine bu şekilde iki kanadına batmıyoruz. Bu dışta kalan kanadından batalım. Şimdi önce bunu sabitledikten sonra bu kanadımızı tekrar tığımıza alalım. Ve aynı karşıdaki kanadını
Ve buraya bir kaydırma yapıp ikisini birleştiriyoruz. Evet, bu dışta kalan kanadımızı, tek kanadını yine takıyoruz tığımıza ve karşısına gelen sık iğnemizin de yine üstteki kanadına batarak ikisini bir bu şekilde kaydırma yapıyoruz. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz. Bu ipimizi de içinden yürütebiliriz. Bir alttan bir üstten tığımıza takarak içinden yürütebiliriz. İsterseniz daha sonra da kaybedebilirsiniz. Bu şekilde çok sıkıştırmayalım kaydırmaları. Şimdi altta kalsın bu başlangıç ipi. Şimdi bu şekilde bütün sık iğnelerimizi eşit olduğu için zaten trabzan sayıları tam denk gelecek bitene kadar. Evet, üst kanatlarından takarak kaydırma yaparak motiflerimizin ters yönünde bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi hepsini anlatmayayım ben. Bu köşede de aynı şekilde. Bütün sayılar aynı olduğu için denk gelecek. Şimdi biraz bol gibi oluyor. Ama sonra denk geliyor yaptığımız zaman. Evet, bu köşede de aynı şekilde birleştireceğiz. Hepsine böyle kaydırma yapıyoruz. Dış kanatlarından batarak bütün sık iğnelere. Köşenin köşeye denk gelmesine dikkat edin. Evet, sonra da bu kenarı yapacağız. Bu kenar bittikten sonra ters yüzü motiflerin bu kenarımızı da yine bu ortadaki sık iğnelere gelene kadar, sık iğneler de dahil, hepsine kaydırma yapalım. Bu kenarımızı birleştirip gelelim. Evet, şimdi buradan başlamıştık kaydırmamızı yapmaya. Bu şekilde ben kaydırmalarımızı yaptım bu kenarda. Buraya kadar geldim. Şöyle yine çanta gibi tutunca bu şekilde oldu. İç kısmını da göstereyim bu arada. Ön yüzünden bu şekilde görünecek birleştirme yerimiz. Buradan kaydırma yapınca o şekilde görünüyor. Şimdi bu parçamızı da böyle birleştirelim aynı şekilde arkaya kadar, buraya kadar birleştirelim bu parçayı da. Yine aynı burada da devam ediyoruz kaydırmalara. Şimdi bu parçayı alalım. Herhangi bir kenarından. Bu sefer sık iğneleri şöyle tutunca yine ortasına denk gelen sık iğnenin üst kanadından bu şekilde batalım. 1 2 3, evet, bu ortadaki ve karşıdakinin de ortasına gelen, biraz önce diğerinin ortasına battığımız aynı yere batalım ve ikisini bir bu şekilde kaydırma yapalım. Şimdi sıradaki ilmeğin yine üst kanadından dıştaki, karşısına gelenin de yine aynı dıştaki kanadından batıp kaydırma yapıyoruz. Evet, bu karemizi de bu parçamıza birleştirelim. Bu şekilde bir iki tane daha göstereyim. Böyle biraz bol tutalım. Çok sıkıştırmayalım. Kaydırmaları kasma yapmasın. Biraz rahat bırakalım yani elimizi. Çok sıkı sıkı çekiştirmeyelim. Evet, bu köşeye kadar yine ortasındakine denk gelecek şekilde ayarlayalım. Trabzan sıralarımız aynı denk gelecek. Ve bu şekilde bu kenara kadar çantamızın diğer yönü ortasına gelen yeri kıvırınca bu köşeye kadar buradan başladık. Böyle bu kenardan kaydırmalarımızı buraya kadar yapalım. Evet, bu şekilde birleştirip geldik. İlk başta burada başlamıştık. Önce bu parçayı buraya kadar birleştirmiştik. Şimdi diğer parçayı buradan başladık ve bu şekilde birleştirdik. Şimdi en sonunda bunun ortasındaki sık iğneyi diğerini ilk başladığımız yerde burada başladığımız ortadaki sık iğneye birleştiriyoruz. Evet, şimdi bu yukarı doğru ağız kısmına doğru olan yerimizi birleştirelim. İpimizi hiç kesmeden. Evet, ortadaki sık iğnemizi birleştirdik. Diğerinden ve karşısına denk gelen sık iğnenin yine diğerinden, ortadakini zaten birleştirmiştik. Burada boşta kalan da bu şekilde kaydırmamızı yapalım ve birleştirelim. Çok sıkmıyoruz. Yine dışta kalan kanatlarından,
Yani bu şekilde ikisine bir batmıyoruz. Üste kalan kanatlarına batıyoruz. Bu şekilde çok sıkmadan kaydırmalarımızı yapıyoruz. Hepsine birebir yukarı kadar birleştireceğiz. Evet, bu şekilde kaydırmalarımızı yapalım. Bu ağız kısmına kadar. Burada da yine ortadaki sık iğneyi ortadaki sık iğneye dek getirelim burada da. Evet, bu şekilde birleştirelim. Evet, buraya kadar birleştirdik. Burada ipimizi keselim. Ve ilmeğimizi bu şekilde çıkaralım. Sonuncu kaydırmamızın içinden. Ve bu ipimizi şu şekilde içinde kaybedeceğiz. Yani nasıl daha düzgün görünecekse bu şekilde bir yerden arkaya doğru alalım. Ve içinde oradan buradan çıkarıp geçirip kaybedelim. Zaten burası çantamızın ters yüzü olduğu için fark etmiyor yani. Bu şekilde kaybedelim. Ucumuzu bir müddet içinden yürütelim ve keselim fazla olan yerini. Evet, bu şekildeydi birleştirme işlemi. Arka yüzünü daha birleştirmedik. Katipi böyle düzenlemek istiyor elinizle. Ben yine ipimizi nasıl eklediğimi göstereyim burada da. Bu en son battığımız sık iğnelerin ortasındaki vardı. İlk başlarken yaptığımız. Ve ipimizi bu şekilde, yani çantamızın ters yüzü burası olduğu için ucu burada kalsın. İçte burada kaybedelim. Daha sonra sabitlediğimiz aynı sık iğnemizin ortasına denk gelen yerden batalım. Ve yine karşıdakinin de ortasına yaptığımız yere, aynı yere bu şekilde kaydırmamızı yapalım. Ya burada bir delik gibi oluşmasın. Evet, ilk birleştirirken zorlanıyoruz. Daha sonrakiler aynı şekilde ilerliyor. Buraya bir kaydırmamızı yaptık. Şimdi sıradaki yine üstte kalan kanattan ve bu şekilde karşıya dek gelen kanattan geçirelim tığımızı ve yine kaydırmamızı yapalım. Evet, bu şekilde. Yani ağız kısmından başlamayın çünkü düğüm yeri orada güzel görünmez. Evet, bu şekilde kaydırmamızı yapalım ağız kısmına kadar. Ve bu uçlarımızı kaybedelim daha sonra içinde. Çok sıkıştırmayalım kaydırmalarımızı yine. Gevşek tutalım biraz elimizi. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimizde buraya kadar yapalım. Burayı da aynı diğer yönde gösterdiğim gibi burada yürüterek içinde kaybedelim bittikten sonra. Ortadaki sık iğnelerde bitireceğiz. Aynı şekilde üst kanatlarından batarak. Evet, buraya kadar birleştirelim. Daha sonra çantamıza devam edelim. Evet, birleştirme işlemimiz bitti. Uçlarımızı kaybettik içinde. Şimdi çantamızın ön yüzünü çevirelim. İyice bastıralım katipi. Biraz şekil alması zor. Evet, bu şekilde birleştirdik. Şimdi çantamızın içini dışına doğru çevirelim. Ters yüzünden birleştirmiştik. Şimdi ön yüzünü çeviriyoruz. Bu şekilde iyice taban kısmını ayarlayalım. Bu köşeleri birleştirdiğimiz yeri fıstıkların devamı gibi görünecek. Evet, bu araları falan elimizle düzenleyelim. Açtıralım iyice yani. Ben katiple ördüğüm çantaları ütülüyorum. Çantaları da, şapkaları da ütülüyorum. Daha düzgün görünüyor o zaman. Evet, bu şekilde oldu çantamız. Gayet güzel bir çanta oldu. Evet, askımızı örmeye başlayalım. Burada 3 tane sık iğnemiz vardı. 1, 2, 3 ve bu sık iğnelerin ortasındakine batalım. Ve ipimizi buraya sabitleyelim. Ve bir zincir çekerek iyice sıkılaştıralım. Şimdi burada bu şekilde bolartalım ipimizi, biraz genişletelim. Ve tığımıza dolayalım. Yine aynı sık iğnenin içine bu şekilde bir fıstık halkası daha yapalım. 1, 2, 3.
3 tane fıstık halkamızı kapattık ve 3 tane zincirimizi çektik. 1 2 3. Tığımıza tekrar doluyoruz ipimizi ve yine burada aynı bu ortadaki sık iğne boşluğuna, sık iğnemizin tepesine bu şekilde batarak yine fıstıklarımızı oluşturalım. 1 2 3. Yine üçlü fıstığımızı yaptık ve hepsini bir seferde kapattık ve sabitliyoruz ipimizi. Şimdi döndürelim bu şekilde modelimizi ve bu halkamızın içine bir kaydırma yapalım ve bir zincir çekelim ve şu şekilde bollaştıralım biraz. Yine üçlü fıstıklara devam edeceğiz. 1 2 3. Üçlü fıstığımızı yaptık. Hepsini bir seferde kapattık. 1 2 3 tane zincirimizi çektik ve yine aynı boşluğun içine bir üçlü fıstık daha yapalım. 1 2 3. Evet, yine hepsini bir kapattık. Tığımızdaki ile beraber hepsini bir seferde çektik ve sabitledik. Ve tekrar çeviriyoruz modelimizi ve boşluğumuzun içine bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Bu kenarlarda yaptığımız gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Bu askımızı da istediğimiz boya ulaşana kadar bir kez daha göstereyim. Bu şekilde zincirimizi çektik, ipimizi biraz genişlettik, tığımıza doladık ve buradaki üçlü zincirimizin içinden bu şekilde 1 2 üçlü fıstıklar yapacağız. Kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Yine aynı zincir boşluğuna buraya 1 2 üçlü fıstık yapıyoruz ve hepsini bir seferde örüyoruz ve sabitliyoruz buraya. Modelimizi çevirelim şimdi ve bu boşluğun içine bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar fıstık uygulayacağız burada. Evet, askımız bu şekilde. Aynı fıstık modelini, bu kenardaki modeli devam ettireceğim yani askımızda. Ben istediğim boya gelene kadar örüp geleyim. Ördükten sonra kaç santim olduğunu size söyleyeceğim. Evet, bu şekilde örelim askımızı. Sonra nasıl birleştirdiğimi anlatayım. Evet, ben bu şekilde kapak diktim. Siz isterseniz içine çıt çıt da dikebilirsiniz ya da kendiniz örebilirsiniz kapağı. Şimdi askımızı bu şekilde ördüm. Nasıl birleştirdiğimi göstereyim çantaya. Ölçelim ne kadar ördüğümü. Evet, şu şekilde. Santim ördüm. Askımızın boyu 50 santim yeterli. Siz isterseniz daha uzun ya da daha kısa örebilirsiniz. Kaç tane fıstık sırası uygulamışık? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 tane fıstığımız oldu. Şimdi nasıl birleştirdiğimi anlatayım size. Bu fıstıklarımızı yapıp geri döndükten sonra burada yapmış olduğumuz 1 2 3 tane sık iğne vardı. Bu sık iğnelere kaydırmayla birleştireceğiz şimdi. Şimdi bu ortadaki sık iğnelerin ortasındakinin bu şekilde ikisini bir tutturalım tığımıza. Ve bu ortada yapmış olduğumuz zincirlerinde birincisine bu şekilde tutturalım tığımızı. Ve bu alttan ipimizi üste doğru çekerek kaydırma yapalım. Ve tekrar aynı sık iğnenin içinden geçirelim ve sıradaki zincirin yine bu şekilde içinden takarak ikisini bir bu şekilde kaydırma yaparak çıkaralım tığımızı. Şimdi bu ipimizi buradan keselim. Bu şekilde birleştirdim ben. Ve böyle çantamızın içine doğru oradan buradan yine çekiştirerek nasıl daha düzgün görünürse o şekilde yapalım.
Önce zincirimizin içinden çekelim arkaya doğru. Öyle daha düzgün görünecek gibi. Evet, şimdi buradaki sık iğnenin içinden öne doğru çekip şimdi buradan arkaya doğru alalım. Evet, arkaya doğru çıkardık. Bu şekilde göründü birleştirme yeri. Şimdi bu ipimizi burada içinde kaybedelim. Aralarından geçirerek şurada bir tane düğüm yapayım önce. Evet, bunu aralarından geçirerek kaybedelim bu ipimizi. Evet, bu kadar askımızın yapımı da. Yani ağız kısmına siz istediğiniz gibi istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İster içine çıt çıt dikin, ister buraya düğme dikin, ister kendiniz örün kapağı. Evet, çantamızın örülüşü bu şekildeydi. 120 gram ip gitti. Bu arada çantamıza 120 gram kağıt kullandım. Şimdi çantamızın enini boyunu ölçelim. Çantamızın eni 24,5 santim, 24 santim. Çantamızın uzunluğu bu ortasından ölçüyoruz. O da 25-26 santim. Bu kenarını da ölçelim. Bu kenarından ölçünce 30 santim uzunluğu. Askı boyumuz 50 santimdi. Daha önce ölçmüştük. Çantamızın örülüşü bu kadardı. Tersi bu şekilde oldu. Bu şekilde diktim ben. Çarpı şeklinde. Evet, askımız böyle. Yine fıstıklardan oluşuyor. Bu kenardaki gibi. Evet, bu şekilde çıt çıtımızı buraya tutturdum. İçimiz bayağı geniş çantamızın. Yani kolumun neredeyse bu kadar sığdı hepsine elimin. Yani bayağı geniş. Şöyle elimi koyunca da belki boyunu anlarsınız. Yani burası da bayağı geniş. Evet, bu şekilde çantamız güzel bir katipten çantamız oldu. Yazlık, çok hoş. Evet arkadaşlar, beni Instagram'da, Pinterest'te, Facebook'ta da takip edebilirsiniz. Orada da beğeni, yorum yapabilirsiniz. Bu güzel çantalarımın devamı gelsin istiyorsanız lütfen YouTube'da da beğeni yapın, yorum yapın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ki ben de devam edebileyim çanta tarifleri vermeye size. Evet, şimdi bu çantadan örecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Başka çanta videolarında görüşmek üzere.